1 litre Coca-Cola üretmek için neredeyse 3 litre su gerekiyor. Bu bölümde sizlere Coca-Cola'nın Meksika'da bir köyü nasıl esir aldığını anlatacağız. Çayınız kahveniz hazırsa başlayalım. Hayat kaçık bir uykudur. PKBU Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, öte Kaliforniyalarda, kuzeylerde, okyanusun diğer taraflarında ise sevgili Samet var. Merhaba Sametçim, ne var ne yok oralarda? Sanki bugün bir gri hoodie piştisi olmuş gibiyiz. Evet ya, böyle reklam olmasın ama kendi podcast'imizin üniformalarını evet giymiş gibi dinleyici ve izleyicinin karşısındayız. Biraz da kış modu. Böyle takım. Eskiden okullarda hepimiz tek üniforma giderdik, en azından benim zamanımda. Onu hatırlattı bana. Böyle podcast üniformamızı Evet, giydik. gri tercihi enteresan dediğin gibi. Ama sıcak tutuyor bu kış günlerinde. Biraz önce dediğim gibi kış geldi artık. Bu taraflara geldi de Evet senin ya. o taraflara tabii ki gelmemiştir. Ya da oranın kışı gelmiştir diyelim. Buraları sel aldı. Çok kötü yağmurlar, Evet. durmak bilmiyor. Hatta internet bağlantımız yoktu uzun süre. Bu kayıt öncesi biraz endişeliydim ama sonunda 24'ün son çeyreğinde aldığımız Evet. bu kayıtta Kaliforniya eyaletinin vermiş olduğu altyapısızlık gerçekten takdire şayan. evet. Bu arada lokasyondan bahsetmişken şunu da söylemek istiyorum dinleyene ve izleyene. Biz seninle uzun dönem dinleyici bilir, takipçi. Biz seninle böyle zaman zaman dünyanın böyle çok alakasız ilginç yerlerine seyahat ederiz. Dinleyici de kendimize yanımıza alıp götürürüz. İşte böyle Merhaba. örnek vermek gerekirse Japonya'da bir orman Evet. olabilir. Hong Kong'da küçük odalar olabilir. İşte Kanada'ya gidiyoruz bazen dramatik böyle trajik bazı konular için falan. Afrika. Aslında bugün biraz Afrika'ya da yani Sık bütün sık- dünyayı Ya turluyoruz. herhalde sık gittiğimiz yerler Afrika ve Japonya coğrafyası. Evet, Çin'e falan da çok uğradık ama yani nerede ne zaman bulunacağımız hikaye babında belli olmaz diyelim. Çünkü bugün ona benzer anlatması belki veya dinlemesi keyifli olacak ama konunun kendisini yine HKBU klasiği Ekseninde. olarak çok da optimistik, evet, iç açıcı olmayan bir konuyla karşınızdayız sevgili dinleyici ve izleyen. Sevgili Cihan'ım, bugün bizi alıp nerelere götürüyorsun veya götürüyoruz? İstersen oradan bir başlayalım lokasyon olarak. Ya bugün Meksika'ya doğru yol alıyoruz. Ve Meksika'ya doğru yol aldığımız yerde Meksika'nın güney tarafı Guatemala sınırında yer alan bir eyalet. Chiapas'tan bahsedeceğiz. Burası aslında tarihi olarak da çok zengin bir bölge Samet. Mayaların Hı hı. mirasının olduğu, hani etkileyici doğa güzelliklerinin olduğu bir coğrafya. Ama biz o tarafını bir kenara bırakacağız. Sadece Meksika'da bir bölge olduğunu ifade edip kaçık tarafa doğru evrileceğiz. Bu kaçık tarafta böyle maddeleri ayırdım. Bölümden önce sana ifade ettiğim gibi. Mesela Evet. önümde duran birinci madde aşırı Coca-Cola tüketimi. Evet, bütün Meksika'ya da yayabiliriz bunu ve hatta bütün Amerika ve Meksika'ya Ya, baktığın zaman Evet dünyaya ama şey olarak tabii bir ki çılgınlık var. oranı yüksek olduğu için belki de bu taraf o yönüyle kaçık. Ama dediğin gibi Amerika'da güzel bir tüketim var. Özellikle Güney Amerika'da. Evet, ve bu aşırı kola tüketimi tabii ki de beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Ama bizim bahsettiğimiz lokasyonda bu olayın bir de başka artı bir yönü var. Çünkü aslında bu anlatacağımız hikayede küreselleşmenin etkilerini, Hı hı. kapitalizmi, kültürel değişimi ve hatta işte çevre sorunlarını, iklim ısınması gibi, o Hı hı. bütün global ısınma gibi her şeyi aslında iç içe geçtiği çok komplike bir durum. Kolanın da bu komplike durumun içinde ana faktör, ana aktör olduğunu da söylemek için aslında biraz sanırım bahsettin Hı hı. bu kola tüketiminden. Çünkü bahsettiğin bölgede 1990'larda bir kola fabrikası kuruluyor sevgili Cihan. Ve bu kola fabrikasının kurulması aslında bütün kaçık olayların bence benim adıma başlangıcı gibi. Ne dersin? Ya kesinlikle öyle. Neden diye böyle sevgili dinleyen sorarsa böyle kulaklarında çınladı. Aslında bölgede olan su problemi. Neden? Şimdi Chiapas fabrikasının yıllık su
miktarı yaklaşık 500 milyon litreymiş. Ve bu bölgenin yaşadığı büyük su sıkıntıları, yani halkın suya erişmesinin zorluğu, dönem dönem yaşanan kesintiler, işte içme suyu bulunamaması doğru düzgün ve hani içme suyu bulmak için kilometrelerce yol gidip geri gelmesi gibi senaryolar var insanların yaşadığı. Bu noktada havzanın suyunu kullanan bir fabrika var ve bu fabrikada kesinlikle bu iddiaları hani bir şekilde kabul etmeyip yılda milyonlarca litre içecek üretiyor ve bu içeceği oradaki halka yoğun bir şekilde satıyor. Hani izlediğimiz videolarda falan da ya da makalelerde de ikimiz de dikkat ettik ona. Birbirimize söyledik. Herhangi bir markette ya da bakkalda aklınıza ne geliyorsa ya da ne bileyim küçücük bir seyyar satıcıda 10 tane ürün varsa bunun 8-9 tanesi bu bahsettiğimiz asitli içecek. Hani özütü gizli olan. Diğer 2 tanesi, bir tanesi farklı bir firmanın içeceği, diğeri de bir su gibi böyle abuk bir oran var. Ve insanların suya erişimi bu kadar zor olduğu için su fiyatları inanılmaz yüksekken kolaya ulaşım inanılmaz ucuz ve kolay ki belki de senin şimdi bize vereceğin istatistiki bilgilerde öne çıkacak insanların içtiği kola günde maksimum seviyelerde. Belki de bir insanın içebileceğinden çok fazla. Evet, aslında senin bizimle paylaştığın bir tane şey var. Ne denir ona? Grafik var. Orada bahsediyor insanların günde 2.25 litre kolayı tükettiğini. Senin tabii bu yolladığın bir tane video vardı. Hani ya bunu da izleyelim dediğim bir video vardı. Orada 3'ün altında söyleyen yoktu Samet. Dikkatini çekti mi senin de? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Ben aslında istatistiklerden konuşacaksak veya ben böyle bir paylaşım yapacaksam önce bu fabrika ile ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü su kaynaklarını oradan çekip alan fabrikanın yaklaşık 300 bin galon suyu günlük çektiği tahmin ediliyor doğal kaynaklardan. Şimdi senin dediğin gibi fabrika diyor ki benimle alakası yok ama aslında tam onu demiyor. Diyor ki ya biz evet su çekiyoruz sonra da kola yapıp satıyoruz ama aslında global ısınma, işte küresel ısınma ve çevresel faktörlerden dolayı, kuraklıktan dolayı falan bu insanlar evet su bulamıyor diyor. Evet. Ama şöyle bir şey var. 1990'dan beri, kurulduğundan beri vergi anlamında hep böyle bir kolaylıklar sağlanmış. İleride başbakan olacak, zamanında yerel yönetici olan insanlara çok büyük hediyeler ve kampanyalarda, yani siyasi kampanyalarda destekler sağlanmış. Ondan sonra benim daha böyle derinliğe inmek için uğraşırken önüme çıkan ilginç bir konu var. Ödemelerini yaparken de lokal, yani yerel devletin, yönetimin hazinesine değil, ana Meksika hükümetinin hazinesine giden ödemeler yapmış. Yani aslında onu denetleyecek olan en büyük merciye hep doyurmuş. O yerelin kalkınmasından ziyade. Ya şeytanlaştırma mı yapıyorum şu an bilmiyorum ama önümüzde olan, raporları olan bir şey bu. O yüzden söylemek gerekiyor. Yani yaptığı bunun. Çünkü senin bahsettiğin o vurucu gördüğümüz bir videodaki görüntü gerçekten içler acısıydı. Dolabın kapısını açtığında bir işte YouTuber artık ya da adını ne koyarsan komple 40 tane 50 tane kola dizilmişken bir 5 tane 8 tane de su şişesi bu güzel bir şey olacak. Kamera arkası kesit olacak. Su şişesi. Su şişesi. Şişe. Su Şişesi. Su çok komik ya. Su şişesi bulunuyordu. Evet. Küçük bir histerik anda yaşadık burada benim. Kelimeyi söylemeye çalışmamla birlikte güldürdük. Şöyle bir şey var. Bu suyu da kolanın ürettiğini sonra bulduk seninle. Aynı çatı altında. Ve bana şeyin hatırlattı Cihan. Bölüm yapmıştık ya hani bir markete girdiğinde bütün ürünler aslında tek bir
çatı altında toplanıyor. Marka altında Dünyayı toplanıyor. 3 aile yönetiyor olayının gıda tarafı. Evet evet, öyle bir durum var. Senin söylediğin notlara ilave olarak siyasi tarafına bir aslında temel bir bilgi daha vermek gerekiyor. FEMSA'da bayağı müdürlük yapmış, genel müdürlük yapmış olan Vincent Fox daha sonra Meksika'nın 2000-2006 yılları arasında görev yapan başkanı oluyor. Evet Coca-Cola'nın Meksika operasyonlarında da bayağı tabii ki aktif bir rol üstlenen bir kişi ve bu bağlantılarını vesaire politik tarafı taşıyarak iktidara geliyor. Ne yapmış oluyor tabii ki bir tarafıyla da birilerinin, eski dostlarının desteğini alarak bunu başarmış oluyor ve çoğu şeyde görmezden geldiği söyleniyor. Sen biraz önce şeye atıf yaptın ya su havzasını kullanıyorlar işte şu kadar galon su çekiyorlar. Bu firma yani FEMSA bu arada Coca-Cola'nın dünyadaki en büyük partneri gibi operasyonlarını yöneten Güney Amerika tarafında özellikle hani taşeron şirketi gibi. FEMSA su kullanım izinleri için sadece ne kadar para vermiş Samet biliyor musun? Ya da düzenli ödüyor. $146. Bu tarafıyla da kaçık bir hikaye diye düşünebiliriz. Şimdi işin şeyini konuştuk. İşte aşırı bir tüketim var. Günde ortalama 2,25-3 litre arasında insanlar kola tüketiyorlar. Chiapas bölgesinde su kıtlığı var. Evet. Sonuç. Evet. İnsanlık adına sonuç ne diyorsun insan tarafından? Su kıtlığı var. Bölgenin havzalarını sömüren bir şirket var. Ne kadar göz ardı edilse de bu bir gerçek. Üçüncü nokta sağlık krizi. Yani bu bir sebep sonuç ilişkisi var. Bu sebep sonuç ilişkisi içerisinde yüksek şeker tüketimi var. Bu diyabeti ve obeziteyi tetikliyor ve bunlar tabii ki belki de son dönemde grafiklerin de ortaya koyduğu şekilde senin de gösterdiğin gibi inanılmaz arttı. Özellikle o bölgede yine senin göndermiş olduğun videoya atıf yapacağım ki büyük ihtimalle sen zaten onu ne öneriyoruz önereceksin. Oradaki videoyu çeken kişi herkese birkaç soru soruyor aslında. Bunlardan bir tanesi de ailenizde işte diyabet ya da obeziteden dolayı hayatını kaybetmiş var mı? Ya evet. olmayan yoktu. Yani hani gibi de düşünebilir insanlar. Ya hep olanları koymuştur zaten. Ya hiç öyle durmuyor. Yani istatistikler öyle göstermiyor ya da başka bir şey. Bu arada bu soruyu de soruyordu ya. Hani Coca-Cola'da çalışan insanlara bu soruyu da yöneltiyordu. İnsanlar bile bile aslında bir tarafıyla sevdiklerinin mezarını kazıyor gibi geldi bana. Evet, bir de bazen böyle hayatta ilginç algı seçiciliği de oluyor. Yani örnek vereyim, mesela dinleyen çok iyi anlayacaktır ne demek istediğimi. Mesela araba almak üzeresindir. Eski arabanı eskimiştir. İşte aklında atıyorum Mazda vardır. Sponsor da almadık, kafamdan attım bir araba markası. Seversin. Ve yolda giderken bir anda dikkatini çekmeye başlar bunlar. Hani böyle daha dikkatli bakarsın, ya ne kadar çok geçiyor. Farkındalık değil mi? Kırmızı rengi. Evet. Ve bana şu oldu dün sevgili Cihan. Sürekli Coca-Cola ibarelerine mi bakmaya başladı? Ya hayır, bir şey almamız gerekiyordu eve. Bir tane deyim yerindeyse mobilya ve ikinci elcilere gittik. Böyle antik kişiliği olan bir mobilya olsun istedik. Şimdi görüntülü dinleyenler için de onun slideshow'unu oynatacağım bölüm için. Çünkü gittiğimiz her ikinci elcide inanılmaz bir kola ürünleri bolluğu var. Yani bu antikacı olması gereken, ikinci elci olması gereken yerde, yani bazı görüntülerde mesela komple bütün bir köşeyi kolaya ayırmışlar. Yani bahsettiğim şey ama kola popcorn makinesi, işte kola Christmas evleri, kolanın 2 litrelik böyle cam şişeleri, artık işte vintage diye geçiyor. Evet, retro diye geçiyor ve içi dolu olan kolalar vardı. Hadi mesela be. özel NBA için veya işte Golden State Warriors için yapılmış şişelerin içinde hala kolası olan şişeler vardı ve fiyatı daha fazlaydı. İçinde kolası hala duruyor diye bilmem kaç yılından. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Bölümle alakalı bağlayacağım. Aslında Meksikalılarınız şu anda içinden geçtiği bu kola hayranlığını, geçmişe yolculuk yaptığın zaman bu antika dükkanlarında Amerika'nın da aslında buradan çok güçlü bir şekilde geçtiğini anlıyorsun.
Çünkü zamanında nereye getiriyorum lafı? Şimdi bir pazarlama durumu var ya, obezite olsa da Evet. işte şeker hastalığı olsa da pazarlama o kadar güçlü ki tüketmeye devam ediyor bu insanlar bunu. Hı hı. Sanırım bunun bir örneği şeyde yapılmış. Amerika'da başarılı bir şekilde yapılmış. Ondan sonra daha da buna zayıf olan veya işte karşı gelmek için daha zayıf olan bir yerde, yani Güney Amerika'da bunun daha da agresif yapılmış gibi geliyor bana. Çünkü Hı hı. senle baktığımız bu materyallerde az önce bölümün hemen başına bahsettiğin işte e, bölge olarak çok zengin mayalar var falan dediğin yerde artık böyle maya ritüellerine falan eklemeye başlamışlar kolayı. Yani hayranlık o seviyeye çıkmış. Ya notlarımın arasındaki dördüncü tarafa Evet. geldik şu anda senin bu cümlenle. Kültürel entegrasyon. Coca-Cola dediğin gibi günlük yaşamın ve dini ritüellerin içerisinde artık bir yer edinmiş ve çok da normal bir şekilde insanların kabul ettiği bir hale gelmiş bir durumda Chiapas'ta. Bunu yapmak aslında çok zor. Yani yıllar yıllar süren bir entegrasyon gerekiyor. Sanki bu tarafta biraz daha hızlı ilerlemiş ve insanlar biraz daha fazla içselleştirmiş bunu. Çünkü bakıyorsun işte mezarlarda bayağı yarım litrelik ya da bir litrelik kolalar duruyor. Ve yani gördüğüm videolardan anladığım kadarıyla da bunlar hani düzenli olarak değiştiriliyor. Öyle hani kirpas içinde duran değil, bayağı parlayan pet şişeler Evet. gördüm. Sen de Yani görmüşsündür. adanma veya şey Evet. hatırlatma olarak diyorsun Evet değil mi? evet, yani sanki hani her ziyarette çiçek götürürken yanında bir de işte bir kola götürelim oluyormuş. O kişi seviyordu diye belki. Ya bir de insanların gün içerisinde ya da ne bileyim haftalık birbirine aldığı böyle hani jest, hediyeler falan olur ya. Bunlar Hı oralarda hı. genelde kola üzerinden oluyormuş. Bu da garibime gitti benim. Yani hani çiçek aldığı zaman kola da alıyor ya da sadece kola alıyor büyük ihtimalle çiçeği almayıp. Çünkü insanlar günde 3 liraya yakın tüketiyorlar. Şeye de değinmek lazım bu noktada. Belki sen daha iyi bilirsin. Bu işte Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması diye bir şey var. O Hı zamana hı. kadar Meksika'da kola içeceğinin fiyatı halkın ulaşabileceği ya da çok sık ulaşabileceği mertebede değilmiş. Bir tık Evet. yüksekmiş. Ama bu anlaşmadan sonra tamamen işte gümrük işleri kolaylaşıp vergiler düşünce inanılmaz seviyelerde fiyatları almaya başlamış insanlar bu içeceği ve Evet. dolayısıyla da kolay ulaşılabilir hale gelmiş. Bir taraftan da işte dünyanın en büyük partnerlerinden biri var orada, FEMSA gibi, ve bu Hı hı. FEMSA'nın ülke içerisinde tedarikçi olarak kullandığı kişi sayısı o kadar fazla ki ve senin ifade ettiğin bu fabrikada varmış. Farklı bir kapı varmış. O kapıdan bu tedarikçilere daha ucuz yollu kola satıyorlarmış. Yani hani dağıtımdan da ucuz. Bu da insanların oraya gidip bir şekilde kamyonetlerini doldurup kendi dükkanlarına bu ürünleri alıp belki daha ucuz ya da daha fazla karla diye söyleyebiliriz. Ki buradaki karlılık payı, bir grafik daha vardı sana ilettiklerimde. Karlılık payının en yüksek olduğu yerlerden biri. Yani girdi ile çıktı arasında inanılmaz bir kar var. Bu tarafıyla da herhalde çok şokamelli bir bölge Meksika. Evet, benle paylaştığın grafiği ekrana da getireceğim. Orada da çok iyi bölge bölge Kuzey Amerika, Latin Amerika, oradaki bilyon dolarlık işte karları çok güzel dile getirmiş grafiğimiz. Şimdi genel olarak şöyle toparlamak istiyorum. Büyük şirketler, kola gibi, McDonald's gibi, Pepsi gibi, onların yaptığı şöyle bir şey var. Ülkeye ve bölgeye göre kişiselleştirilmiş kültürel harman içinde pazarlama. Bu aklıma niye getiriyor hemen? Ramazan aylarında kolanın sofrada pideyle, yemekle Evet. beraber büyük bir unsur olması. Yani beyne o kadar işleniyor ki bu. Bunun aynısını veya benzerini Meksika'da da yapıyorlar. İşte olimpiyatlar yapılmış Meksika'da geçmişte. Olimpiyatların içine hemen kolayı yerleştirmişler. İşte Amerika'da
biliyorsun değişik Thanksgiving, Christmas zamanlarında hemen kola bir atağa kalkar, deyim yerindeyse, pazarlamasında coşar. Hı hı. McDonald's da aynısını yapıyor. McDonald's'a gidiyorsun, işte dünyanın hiçbir yerinde bulamadığın Türkiye'ye özel köfte bilmem ne, Köfte Ramazan burger. burger bir Evet, şeyler evet. çıkıyor. Sultan Ya da burger, padişah burger, Dürüm, atıyorum şimdi dürümlü isimleri. bir şeyler. Evet, doğru. Doğru. Evet, bu şirketlerin böyle bir kozu var. Bunu kullanıyorlar. Çünkü ufak bir şirketsen her ülkeye göre ayrı bir marketing, ayrı bir kişiselleştirilmiş kültürel bir şey yapamıyorsun. Doğru. Planlama, program yapamıyorsun. Dolayısıyla insanları içine alıp çekip götüren bir durum. Aslında ben bir de şunu amaçladım sevgili Cihan bu bölümü yaparken. Küçük bir yerin, yani bir bölgenin içinde bulunduğu çıkmazı anlatırken, Meksika çıkmazını, bir aynı zamanda da bunu bütün dünyaya yayılan bir endişe olarak da dinleyicinin, izleyicinin görmesini istedim. Çünkü bu herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda olabilecek bir şey, tekrarlanabilecek bir şey. Herhangi bir şirket tarafından, yani sadece kola için Evet, konuşmuyorum. doğru diyorsun. Global şirketlerin Ee, tehlikesinden bahsediyoruz evet. aslında. Bir örnek alıp Evet. Yani çok böyle kişisel veya tekel bir olayı çok büyük bir büyük resmi görelim demek istedim. Yani uzun lafın kısası. ya bölge olarak çok kaçık, evet. Yani çünkü baktığımız zaman o bölgede, yani Chiapas'ta içilen kolanın Amerika'nın tamamında bir yılda içilmediğini söyleyelim sevgili dinleyene. Evet. Hani yıl baktığın zaman dünyada zaten açık ara önde. Kendi ülkesinde açık ara önde. Yani Amerika gibi koskocaman Kuzey Amerika'da bile adı geçmiyor ki, Kuzey Amerika firmasından bahsediyoruz bir tarafıyla. Ya global şirketlerin bir yöntem evrildiği kesin. Hani aslında ne bileyim, Amerika'yı yeniden keşfetmiyorlar da bir tarafıyla. Daha önce denenmiş, belli bir ne bileyim stratejisi belirlenmiş şekilde ilerleniyor ki çok büyük bir firmadan bahsediyoruz. Evet. Bunun gibi bir sürü firma var ki senin bölüm içerisinde atıf yaptın. Yani biz bunun gıda tarafını da yaptık. Markete girip ne bileyim A ürününü almayıp ya B'den alayım, A öyle böyle bir firma dediğinde aslında B'den aldığın da öbür cebine ana firmanın gidiyor. Burada da öyle bir durum var gibi içecek olarak. Bu Amerikalıların soft drinks dediği, yani gazlı içecekler. Pazar çok büyük ve insanların sürekli tükettiği ürünler bunlar. Hepimiz tüketiyoruz bir tarafıyla, az ya da çok. Onu da söylemek lazım burada bu bölümü Ya kafein yaparken. evet ben de kullanıyorum. Kafein Kafein zaten ve kafein şekerin belki de içinde olduğu. yapmamız gereken temel bölümlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Samet, ne dersin? Zaten şeye bile girmedik şimdi, her şeyi burada anlatmayalım, çok uzar gider bölüm, ama kolanın high fructose corn syrup tarafından artık şekerinin kaçık bir kullanılması, hikaye onu gerçekten önerilere ya. bırakacağım bu sefer, evet. Yani. Hatta bu slide olarak yap. ekranda da gösterdiğim ikinci elcilerdeki kolalarda da şey olsun diye, oyun olsun diye, eğlence olsun diye hepsine tek tek baktım. Ingredients'ta eğer şeker mi yazıyor yoksa corn syrup mu yazıyor, Ne diye yazıyor? de. Çoğunda da eski bile olsa corn syrup yazıyordu. Çok şaşırttı Ama beni. Bayağı uzun bir süre devamı gelen Amerika bir... uzun zamandır hani Mısır'a yüklendiği için çok normal geliyor Evet. bana orada öyle yazması. Ben konuyu çok dağıtmayayım da Tamamdır. kapatırken şunu diyeceğim. Dinleyici şimdi şey diyebilir, ya hiç mi bir şey yapmıyor bu halk? Tamamen teslim mi olmuş? Aslında yerel anlamda protestolar orada oluyor. Tüketilmesiyle ilgili, özellikle Hı hı. suyun onlardan çalınmasıyla ilgili, sağlık sorunlarının artmasıyla ilgili küçük çapta protestolar düzenleniyor. Ve alternatif hareketler de oluşturulmaya çalışıyor. İşte Coca-Cola'yı azaltıp geleneksel, eskiden kullandıkları yerel içeceklere Ayran mı? dönmeye yönelik. Efendim? Ayran mı? Meksika ayranı. Ama burada çok etkili olmuyor bunlar. Sayıları da az bu insanların. Sebebi de bazen bir şeyi büyümeden önce başını ezmek lazım. Yani çok kaba tabirle. Çünkü çok geç olabiliyor. Burada da böyle bir durum olduğunu düşünüyorum sevgili Cihan'ım ve dinleyen. Yani dinozorlaşmanın olduğu yerlerde dediğin şey geçerli. O noktayı daha önce koymak gerekiyor. Senin anlattıkların benim aklıma şunu getirdi. Dedin ya hani bazı insanlar, karşı organizasyonlar, işte örgütlenmeler yapmaya çalışıyor. Bana bu Türkiye'deki madenlere karşı gelmeye çalışan insanların mücadelesini aklıma getirdi.
güzel bir hatırlatma ve bölüm içi bölüm olmuş oldu. Aslında onu da konuşmak lazım. Yani bu bölümden bir sürü bölüm de çıkar. Gerçekten içimizi kanatan başka bir konu. İleride bunu da listeye alalım derim. Ve istersen yavaştan bir sonraki köşemize geçelim. Geçelim. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi bazı önerilerimiz var ve sevgili Samet bölüm içerisinde teaser verdiği, sufle verdiği bazı önerileri bize iletecek gibi. Evet, aslında çok derin önerilerim yok ama aralarından bir tanesini seçip çekip aldım. O da çok severek aslında takip ettim. Eski gazeteci, şimdiki YouTuber olan John Harris'in Mexican Coke is a Lie bölümü ya da videosu, YouTube videosu. Bunu sana da atmıştım. Bir de bu bölüm içinde sonradan konuşuruz, bölümünü yaparız dedim. High fructose Evet, corn syrup, yani bu mısırdan çıkarılan ve yapılan aslında bize daha da zararı olan yan şeker mi diyeyim artık ne diyeyim, o konuya da giriyor bu bölümde. Bir de şeyi çok ilginç, şeye götürdü beni. Covid zamanı bir dağ evine kapanıp oradan yapmış bu içeriği. Evet. Önceki içeriklerine göre farklı veya sonraki içeriklerine göre beni bir anda geçmişe götürdü ve nerelerden geçtiğimizi hatırladım. Çünkü senle ben durmaksızın yapıyoruz 2019'dan beri bu bölümleri ve biz de Covid sırasında mental olarak nasıl diyeyim, verimli kalmaya çalışıp bu bölümlere devam etmiştik. Farklı dünyalara dalıp. Beni biraz oraya da götürdü bu YouTube paylaşımı. Çok uzatmayayım ama hemen iki tane şarkıyı HKBO dinlencesine Spotify, Deezer ve YouTube'da bulunan oynatma listemize ekleyip sözü sana vereyim. Bir tanesi Empire of the Sun grubundan We Are the People, bölüme uygun bir şarkı ismi olduğunu düşündüm. Evet. Zaten seviyordum bu şarkıyı. Çok dinleyince hatırlayacaksın eğer şu an kafanda belirmediyse. Ünlü bir şarkı. Belirdi. Bilinen bir şarkı. Evet. Diğeri de sert bir öneri olacak. Çünkü bu aralar böyle şeyler de yapmaya başladım. Bir piyano bir metal gidiyorum falan, böyle saçma sapan bir karman çorman playlist Kafalar karışık. katkım oluyor. Ama bu aralar çıkışta olan çok da sevilen Sleep Token'dan Jaws şarkısını ekleyip sözü sana vermek istiyorum. Sende ne var ne yok merakla bekliyorum. Teşekkürler Samet'ciğim önerilerin için. Ben de birkaç tane öneri var. Hızlıca iletiyorum. 2 tane makale var. Bir tanesi Truthout sitesinde Coca-Cola sucks well dry in Chiapas, forcing residents to buy water. Bu 2017'nin Eylül ayı tarihli bir makale ki olay o kadar eski, oradan algılayabilir sevgili dinleyen. Hatta daha eski bir makale önerim var şu anda. Civil Eats sitesinde Mexico, Public Health, Rising Obesity and the NAFTA Effect. Bu bölüm içerisinde atıf yaptığım anlaşmayla alakalı. Bir tane dizi var. Meşhur Trump'ın istemediği NAFTA. Evet. Ben bilmem. Amerikalılar bilir. Onu da sonra konuşuruz. Ama sen devam et önerilerin. Bir tane dizi yapmışlar. Unreported World diye. The Town Addicted to Coca-Cola 4 bölümlük bir dizi yapmışlar 2021 yılı. Sen seversin bu tarz yapımları. Ama platformunu tam bulamadım. Bulunca belki ayrıca yeşillendiririz öneriler kısmında. hkbpodcast.com'a yazabiliriz bölüm Evet notlarını. oraya ekleriz. Merak eden için. Bunlar bölümle alakalı önerilerimde. 2 tane de HKBO dinlencesi playlistimize şarkı eklemeden de olmaz sevgili Samet'ciğim. Benimkiler biraz daha belki seninkilere göre soft kalırsa affola. Bir tanesi Dolu Kadehi Ters Tut grubundan Sen ve Ben. Severim. Diğeri ise Decker grubundan Trick of the Light. Bunlar dinlencelerde olacak sevgili dinleyen. O zaman kapatırken hemen çok hızlı hatırlatmalarımızı yapalım. YouTube'dan dinliyorsanız beğeni ve paylaşım, abone olmayı unutmayalım. Spotify'da dinliyorsanız yine orada, aslında Türkiye'de var mı hala emin değilim ama bizi oylayabiliyorsunuz. Tabii ki yıldız yok. verebiliyorsunuz. Yok ya mu? şey Peki kullanıcı bazlı yazıyor ve ben Evet. baktığım zaman da senin bölgende yok yazıyor. O yüzden sevgili dinleyen İlginç. yılın hangi mevsiminde bizi dinliyor o da tabii onunla alakalı olacaktır ama 2024'ün sonlarında olmadığını kişisel olarak teyitleyebilirim.
üzücü diyelim ve onun dışında da Patreon'dan bizi destekleyenlere özel bir teşekkür Kesinlikle. sunarken aynı zamanda ileriye dönük de bizi desteklemek isteyenler için de Patreon'u bekliyoruz diyelim. Hem sitemizden hkbpodcast.com'dan hem de sosyal medya mecralarından aslında Patreon'un linkine çok kolay ulaşabilirler diyelim sevgili canım. Kesinlikle Samet, bizi bu dakikaya kadar dinleyip bizimle yolculuğa devam eden sen sevgili izleyen ve dinleyene bir kere daha teşekkür edip sonraki, önceki, beriki geriki birçok bölümümüzden birinde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.